Zamanın ne kadar hızlı geçtiğini düşündüğümde hayatımın nasıl akıp gittiğini anlamakta zorlanıyorum. Her şey gelip geçiyor. Ama kaybolan sadece ben miyim? Yoksa zaman mı? Kaybolan aslında bir zamanlar yaşadığım anların ve hatıraların silik yansımaları mı? Bu saatin tiktakları sanki her anı işaret ediyor. Ama ne kadar ilerlerse ilerlesin, zaman hep bir adım önde. Her şey geçiyor. Ama geçmişte kalanları tam olarak hatırlayamıyorum. Anlar hızla yitip gidiyor. Zaman her şeyi yok ediyor. Biz ise zamanın karşısında ne kadar küçük olduğumuzu görüyoruz. O kadar hızlı geçiyor ki bazen gözlerimi kapattığımda anıların nasıl kaybolduğunu fark etmiyorum. Ama kaybolan her şeyin sonunda bir anlamı yok mu? Kemal, saati yavaşça cebine koyar ve köprünün ucundaki kafeye doğru yürümeye devam eder. Yağmurun sesi, rüzgarla birlikte artar ve adımlarının sesine karışır. Buradaki kafede biraz dinlenip sıcak bir şeyler içebilirim. Kafe, eski duvarları ve hafif kirli pencereleriyle geçmişin izlerini taşır. Kemal, sağdaki köşede boş bir masa bulur. Yüzü yorgun fakat kararlıdır. Garson yaklaşır. Hoş geldiniz. Ne alırsınız? Bir çay. Şekersiz. Garson uzaklaşır. Adam saati izler. Saatin tik takları hızlanır. Zihninde zamanın akışını sorgulamaya başlar. Arkasından bir kadının sesi gelir. Saati bu kadar dikkatle izlemek, kayıp zamanın peşinden koşmak gibi. Sence zamanın geçişi onu izlemekle değişir mi? Adam duraklar. Kadına bakar. Kadının yüzü tanıdık değildir ama bir bağ hisseder. Kadın oturur, gözleri parlak ama hüzünlüdür. Zaman. Bence geçişi her şeyi değiştirir. Her şey kaybolur. Biz de dahil. Ne kaybettiğimizi asla bilemeyiz. Kaybolan aslında biz miyiz? Yoksa zaman mı bizi terk eder? Zaman kaybolur. Kaybolan bir hatıra başka bir hatıra doğurur. Ama kaybolan nedir? Ben mi yoksa zaman mı? Belki ikisi de kaybolur. Ama zamanın kayboluşu kimsenin dolduramayacağı bir boşluk bırakır. Zaman o kadar hızlı geçiyor ki onu yakalamak imkansız. Ama kaybolan sadece geçmiş değil. Zamanın kendisi de kaybolur biz fark etmeden. Zaman bir hırsız gibi. Ne zaman bittiğini anlayamazsınız. Ama kaybolan şeylerin ne olduğunu asla bilemeyiz. Belki de kaybolan sadece hatıralarımızdır. Zamanla birlikte kaybolan her şey bizi birbirimize daha da yaklaştırır. Yani kaybolan her şeyin bir amacı olabilir mi? Kemal ve Elif arasında bir sessizlik oluştu. Bu sessizlik rahatsız edici bir bekleyiş hissi yarattı. Kemal'in gözleri derin düşüncelere dalmıştı. Belki de zamanın kaybolması bir yolculuktur. Kaybolduğunda zaman seni bulur. Çünkü kaybolmak bir şeyin yerine gelmesidir. Yani kaybolmak, bulunmak demek mi? Bu kadar kolay mı? Belki de zaman kaybolanları bulmayı sever. Biz ise kaybolduğumuzu fark ettiğimizde aslında yeni bir şey keşfetmiş oluruz. Ama neyi keşfederiz? Zaman sürekli ilerlerken biz geriye mi gitmeliyiz? Yıllar geçiyor ama bu süreçte kendimizi kaybediyor muyuz? Zaman, geri dönmeyi isteyenlere hiçbir şey vermez. Çünkü zaman geriye gitmez. Ama zaman içinde kaybolan her şey bir anlam taşır. Kaybolan anlamı bulmak. Ama onu bulduğunda da kaybolmuş olduğunu fark etmek. İronik değil mi? Zamanla barışmak, kaybolan her şeyin yerine geçebilmektir belki de. Zaman kaybolduğunda biz de ona kayboluruz. Ama bir adım ileri gittiğimizde başka bir şey buluruz. Kemal bir süre sessizce ona bakar. Kadının gidişiyle birlikte içsel bir huzur belirir. Zihninde kaybolmuş geçmişteki anlar dolaşırken bir şeylerin yeni başladığını hisseder. Elif geri dönüp son bir kez bakarak. Zaman, kaybolan her şeyin ardından bir iz bırakır. Ama kaybolmadan önce neyin kaybolduğunu anlamak gerekir. Kemal içinden konuşarak. Belki de kaybolmak bir başlangıçtır. Zaman, yitirdiğimizi sandığımız her şeyi geri getirir. Ama bunu fark ettiğimizde çoktan kaybolmuş oluruz. Elif kapıdan çıkar
ve geceye karışır. Kemal kafede yalnız kalır. Gözleri tavandaki saate takılır. Artık tik taklar daha yavaş, daha derin gelir kulağına. Sanki zaman onunla konuşuyordur. Zaman geçer ama bazen kaybolan biz değiliz. Bazen sadece daha önce kim olduğumuzu unutuyoruz ve hatırlamak için kaybolmamız gerekir. Son bir kez dışarıdaki yağmura bakar. Elini cebine atar ama bu kez cep saatini çıkarmaz. Gözlerini kapatır. Bazen kendimizi gerçekten bulmak için önce yolumuzu kaybetmemiz gerekir. Çünkü kaybın derinliklerinde yeni başlangıçlar sessizce filizlenir.